Herkese merhaba. Bugün kendi vücudumuzla olan ilişkimizi bambaşka bir seviyeye taşıyacak bir konudan bahsedeceğiz. Evde yapabileceğimiz o kadar basit kontroller var ki bunlarla sağlığımızı çok daha bilinçli bir şekilde takip edebiliriz. Aslında bu kendi bedenimizi anlamak için elimizdeki en güçlü araçlardan biri. Hadi gelin bu yolculuğa beraber çıkalım. Aslında her şey tam da bu soruyla başlıyor, değil mi? Vücudumuz bize sürekli bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bazen fısıldayarak, bazen de resmen bağırarak. İşte bütün mesele bu sinyalleri nasıl dinleyeceğimizi, nasıl doğru yorumlayacağımızı öğrenmekte. Ama bakın, başlamadan önce çok önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bizim buradaki amacımız asla ve asla doktorculuk oynamak değil. Sakın ha. Tam tersi. Amacımız ne zaman bir uzmana gitmemiz gerektiğini daha iyi anlamak için o farkındalığı yaratmak. Yani aslında sağlığımız için bir adım önde olmak, proaktif olmak. Bu demek. Şöyle bir hayal edelim. Vücudumuz tıpkı bir arabanın gösterge paneli gibi. Işıklarla, ibrelerle, uyarılarla dolu. İşte o panel bize sürekli her şey yolunda mı ya da bakım zamanı geldi mi diye haber veriyor. Aynen öyle. Yani arabanızın panelinde bir ışık yandığında ne yapmanız gerektiğini bilmek için araba tamircisi olmanıza gerek yok, değil mi? İşte aynı mantık vücudumuz için de geçerli. Bu basit kontroller vücudumuzun bize adeta "Hey bir baksana, galiba bir profesyonelin görmesi lazım." deme şekli. Hadi o zaman o gösterge panelindeki en kritik, bize en anlık bilgiyi veren ibrelere, yani hayati bulgularımıza bir bakalım. Bunlar adeta sağlığımızın o anki fotoğrafını çekiyor. Şimdi evde tansiyon ölçmek artık çok yaygın. Ama doğru sonuç alıyor muyuz? İşte orası önemli. Bu basit kurallara uymak gerçekten şart. Bakın özellikle her gün aynı saatte ölçüm yapmak. İşte bu verilerin birbiriyle tutarlı olması için o kadar değerli ki. İşte size aklınızda kalması gereken o sihirli rakam. 120'ye 80. Buna tansiyonun yeşil bölgesi diyebiliriz. Eğer bu değerler civarındaysanız bilin ki genel olarak işler yolunda. Bu harika bir işaret. İşte bu da bizim o gösterge panelindeki uyarı ışığımız. Eğer ölçümleriniz sürekli tekrar 140'a 90'ın üzerinde ise bunu sakın ha görmezden gelmeyin. Bu artık bir uzmana danışmak için çok net bir sinyaldir. Gelelim bir sonraki önemli göstergeye, nabız. Yani kalp atış hızımız. Aslında bu basit sayı bize kalbimizin ne kadar verimli çalıştığı ve genel kalp damar sağlığımız hakkında harika ipuçları verir. Normalde şöyle sakince otururken nabzınızın dakikada 60 ila 100 arasında atması beklenir. Ama eğer sürekli olarak bu aralığın ya altındaysa ya da üstündeyse bunu mutlaka bir kenara not alın ve doktorunuzla konuşun. Bu önemli bir detay olabilir. Bitmedi. Panelimizde 3 önemli gösterge daha var. Mesela vücut sıcaklığı. 38 derecenin üzerine çıktığında aklımıza ilk ne gelir? Tabii ki vücudumuzun bir enfeksiyonla savaştığı. Sonra oksijen seviyemiz. Bu akciğerlerimizin görevinin ne kadar iyi yaptığını gösteren hayati bir veri. Ve son olarak solunum sayımız. Yani bir dakikada kaç nefes alıp verdiğimiz. Bu sessiz görünen sayı bile genel durumumuz hakkında çok şey fısıldar. Şimdiye kadar arabanın o anki durumuna baktık. Şimdi ise vites büyütüyoruz ve motorun uzun vadedeki sağlığını, performansını gösteren metriklere geçiyoruz. Bunlar aslında bizim genel yaşam tarzımızın ve metabolizmamızın birer karnesi gibi. Özellikle eğer risk grubundaysanız veya ailenizde diyabet öyküsü varsa evde kan şekeri ölçmek gerçekten hayat kurtarıcı olabilir. Doğru bir sonuç almak için hijyen gibi, test çubuğunun son kullanma tarihini kontrol etmek gibi basit ama altın değerinde kurallar var. Bunlar o kadar büyük fark yaratıyor ki. Burada iki temel ölçümümüz var. Biri açlık kan şekeri. Yani vücudumuz gece boyu biz uyurken şekeri nasıl idare etmiş onu görüyoruz. Diğeri de tokluk kan şekeri. Bu da yediğimiz bir yemeğe vücudumuzun nasıl bir tepki verdiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Vücut kitle indeksini, yani şu meşhur VK'yı duymayan yoktur herhalde. Bu en basit haliyle kilonuz boyunuza göre sağlıklı bir aralıkta mı değil mi bunun genel bir resmini sunuyor bize. İşte 18,5 ile 25 arası normal kabul ediliyor. Bu değerin üzeri ise farklı risk seviyelerine işaret ediyor. Tabii ki bu tek başına kas ve yağ oranını göstermiyor ama genel bir fikir edinmek için harika bir başlangıç noktası. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bazen VK'den bile daha anlamlı bir gösterge var, bel çevremiz. Neden mi? Çünkü karın bölgesinde toplanan yağlar, yani iç organlarımızın etrafındaki yağlanma, kalp hastalıkları ve diyabet gibi pek çok durum için doğrudan bir risk faktörü. Rakamlar net. Kadınlar için kritik sınır 88, erkekler içinse 102 santimetre. Şimdi gelelim günlük rutinimize.
Hani bir şoför yola çıkmadan arabasının lastiklerine, ışıklarına şöyle bir göz atar ya, işte bizim de her gün yapabileceğimiz aynen böyle basit, hızlı kontroller var. Bakın bunlar o kadar basit şeyler ki ne kadar su içtiniz, kaç saat uyudunuz, kendinizi yorgun hissettiniz mi? Bunları küçücük bir deftere ya da telefonunuzdaki bir uygulamaya not almak zamanla ortaya çıkan o kalıpları görmenizi sağlar. Mesela fark edeceksiniz ki 2 gündür az uyuyorum, enerjim yerlerde. İşte bu farkındalık her şeyi değiştirir. Ve tabii bir de ayna karşısında yapacağımız kontroller var. Sadece 1 dakikanızı ayıracaksınız. Cildinizde yeni bir ben çıkmış mı, rengi değişmiş mi ya da ağzınızın içine, dilinizin rengine bir bakın. Fark edeceğiniz en ufak bir değişiklik bile vücudunuzun size gönderdiği çok önemli bir sinyal olabilir. Erken teşhis için bu kontroller paha biçilemez. Ve geldik en önemli bölüme. Kırmızı alarmlar. Yani hangi motor arıza ışıkları yandığında bir saniye bile beklemeden hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Bunu bilmek gerçekten de hayati önem taşıyor. Bakın bu listedeki belirtiler asla biraz bekleyin belki geçer denecek şeyler değil. Asla. Göğüs ağrısı, şiddetli nefes darlığı, ani bilinç kaybı bunlar acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar. Aynı şekilde yaptığınız ölçümlerde sürekli bir anormallik varsa bu da kesinlikle ciddiye alınması gereken bir alarmdır. Bakın, başlamak işte bu kadar kolay. Önünüze basit bir tablo. Bunu bir deftere çizebilir, telefonunuza kaydedebilirsiniz. Hemen bugün başlayabilirsiniz. Bütün olay bu verileri düzenli olarak kaydetmekte ve zaman içinde o büyük resmi, o değişimi görmekte. Ve unutmayın, sağlığınızı takip etmek aslında hiç zor değil. Bu tamamen bir alışkanlık meselesi. Bugün atacağınız bu küçücük adım, geleceğiniz için yapabileceğiniz en değerli yatırımlardan biri olabilir. Bu küçük adımlar zamanla birikecek ve kocaman bir fark yaratacak. Kendinize yaptığınız bu yatırım çok daha sağlıklı, çok daha bilinçli bir hayatın kapısını açacak. O yüzden diyorum ki gelin vücudunuzu dinlemeye hemen bugünden başlayın.